Matilda teyze, üniversitede bölüm başkanı, profesör. Bir pasta yapar ve kendini gizleyerek, kimseye görünmeden pastayı üniversitenin bölümlerine analiz etmeleri için verir. Her bölüm sırasıyla pastayı analiz eder. Kimya bölümü, çikolata tabakası kakao yağı nedeniyle parlak ve yoğun. Kek kabarmış çünkü kabartma tozundan çıkan karbondioksit gazı hamurun içinde boşluklar oluşturmuş. Çikolatanın tadı hafif acı geliyor çünkü içinde teobromin molekülü var. Eğer pasta beklerse bayatlar çünkü nişasta molekülleri retrogradasyon yapar, sertleşir. Pastadaki güzel koku ester moleküllerinin buharlaşmasından. İçinde palmitik asit, stearik asit, oleik asit, linoleik asit tespit ettik. kimyacılardan sonra fizikçiler pastayı inceler. Bu kadar kabarmasının nedeni ısı artınca gaz moleküllerinin genişlemesi. Pasta tam olarak 10.602 cm3 kimyasal enerji deposu. Yoğunluk ortalaması 0.9 cm3 yani suda yüzebilir. Çikolatanın parlaklığı ışığın yansımasıyla oluşuyor. Kuantum düzeyinde fotonlar yüzeydeki elektronlarla etkileşiyor. Fizyoloji ve tıp uzmanları inceliyor. İçinde bolca mutluluk veren serotonin ve endorfin salgısı var. İçinde bolca A vitamini, B vitamini kompleksi var. Pasta çok hızlı enerji verir. Çünkü şekerler hemen glikoza döner, kana karışır. Yağ oranı yüksek. Bu durum sindirimi yavaşlatır. Fazla şeker karaciğer yağlanmasına yol açar. Pastaya en son felsefeciler bakıyor. Pastanın gerçekten var olduğunu nasıl biliyoruz? Belki de yalnızca algımızda bir tasavvur. Duyu organlarımızın algısıdır. Gerçekte pastada tat yoktur. Zihnimizde oluşan bir izlenimdir. Pastanın tadını kendisi mi belirler yoksa paylaşma biçimimiz mi? Bu pastayı yemek mi bizi özgür kılar yoksa yememek mi? Bu analizler bilim mi, inanç mı? Tabii ki bilim. İnanç değil, her şey ortada. Peki bilimin sınırı nerede biter? Bu bilim insanları neleri bilemez? Malzemelerin nereden alındığını bilemezler. Nasıl alındığını görmediler. Yapıldığı yeri de görmediler. Bir evin mutfağında mı yoksa pastahanede mi? Ne pastayı yaptıranı gördüler ne de ustayı. Usta tek kişi mi, birden fazla mı? Pastayı bir robot da yapmış olabilir. Belki de bir otomat. Sadece pastaya bakarak bunları bilmek mümkün değil. Sıra en önemli soruya geldi. Pasta hangi amaçla yapıldı? Bilim insanları pastanın yapılış amacını bilebilir mi? Matilda teyze bunu söylemedikçe bilemezler. Bir doğum günü için yapılmış olabilir, bir kutlama için yapılmış olabilir, bir misafir geleceği için yapmış olabilir. Matilda teyze bunu kendisi için yapmış olabilir. Bilim insanları bunları bilemez. O nedenle bilim insanlarının analizleri laboratuvarların sınırları içinde geçerlidir. Bazı felsefecilerden salonun dışı hakkında hükümler vermelerini istesek. Bu pastanın amacı olması gerekmez. İmalatçısını ve ustasını gözlemleyemiyoruz. O halde var olduğu kanıtlanamaz. Madem ki şu an bir aşçı yok, o halde aşçı vardır gibi davranmamıza gerek yok. Çünkü ortada somut bir kanıt yok. Bunları diyemezler. Derlerse bilimin sınırları dışına çıkmış olurlar. Yaptıkları yorumlar artık bilim değil, inanç. Öyle olduğunu tahmin ediyorlar. Görmedikleri bir dünya hakkında analizler yapıyorlar. Bilinmeyenleri sadece pastayı yapan açıklayabilir. Pastayı niçin yaptığımı bilmeniz imkansız. Pastayı yeğenim Jimmy'nin yaş günü için hazırladım. Çünkü bilimsel analizlerin tek kaynağı laboratuvar. Pastanın sadece var olması bile onun akıl ve bilgi sahibi bir mekanizmanın eseri olduğunu gösterir. Başka kanıt aramaya gerek yok. Çünkü şu mantık kuralı da var. Kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir. Biz sadece var olan malzemeleri karıştırıp pişiriyoruz. Ortaya bu pasta çıkıyor. Yeryüzü sihirli bir küre gibi, eşsiz dev bir otomat cihazı gibi. Her an, her saniye kapkaranlık topraktan 1001 pasta üretiliyor. Her biri ayrı bir sanat harikası.
Bilim insanları yeryüzündeki her şeyi inceleyebilir, gözlem ve analiz yapabilir. Bunlar bilim olur. Bunların ötesinde yorum yapmak bilim değil, inanç olur. Bu bilim insanlarının çalışmaları bir kanıttır. Fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarının varlığı bile yaratıcı bir sanatkarın delilidir. Ortada bir sanat yoksa niçin bu bilim dalları var oldu? Bu nedenle ateizm bir inançtır, bilim değil. Bir bilim insanı yaratıcı yoktur diyemez. Bir bilim insanı varlığın amacı olmayabilir diyemez. Dediği an bilim insanı unvanını kaybeder. Çünkü bu pastanın kendisi bir kanıttır. Bu salonun dışında bir usta olduğunu ispatlar. Yeryüzündeki her bir sanat eseri böyle bir kanıttır. Bizim boyutlarımızın dışında bir yaratıcı olduğunu bize ispatlar. Ve bunları söylemek inanç değil, mantığa uygun doğru bir önermedir.